Herkese selamlar arkadaşlar. Malum sağlık problemlerinden dolayı bu aralar çok fazla video atamadım. Çamlıhemşin Vadisi'nden yukarıya Elevet Vadisi'ne doğru gideceğim. Amacım tek başıma bir kış kampı yapmak. Böyle kendimi toparladıktan sonra yukarılarda kar yağdığını duydum. Dedim ki bu sefer tek başıma ben ve sizle beraber kış kampı yapmayı düşündüm. Rize'nin her bir vadisi farklı güzel. Böyle hem vadiyi göstereceğim hem de güzel bir kamp yeri bulduktan sonra böyle macera dolu güzel bir video olur. O zaman yola koyulalım. Saat şu anda 1:30. Rize'de hava 5'te kapkaranlık oluyor. O yüzden böyle rahat rahat çadırımı kuracağım. Burada yerleşeceğim. Güzel bir yerde olduğunu düşünüyorum. Geç kalmadan ben böyle çadırımı kurayım. Sonra da diğer işlere koyulayım.
Şimdi arkadaşlar, karın üzerinden gidiyorsun, üşümüyor musun dediğinizi duyar gibi oldum. O yüzden kendime böyle bir yöntem buldum. Bunu ben snowboard yaparken keşfetmiştim. Dalış elbisesinin altlığını giyiyorum. Kalın bu arada, 5,5 milimlik bir dalış elbisesi. Karın üzerine popomu koysam da hem ıslanmıyor hem de üşümüyor. Yoksa pantolonla burada gezeyim diye ne kadar içine giyerseniz giyin mümkün değil. Islanır ve üşür. O yüzden bu dalış elbisesi benim böyle karlı ortamlarda müthiş bir yardımcım oluyor. Ve aynı zamanda da neopren dalış eldivenlerini de takacağım. Çünkü şuraya kendime bir yer açmam gerekiyor. Çadırı bir hazırlayayım, ondan sonra devam edeceğiz. Gece soğuk olacak, o yüzden katalizörü getirdim yanıma. Ne olur ne olmaz dedim. Belki tulum korutmayabilir. Şöyle kendime şurada masamı kuracak bir yol açacağım kardan. Bu sefer odunları hazır aldım. Odun işiyle uğraşmamak için. Çünkü kampa gittiğimiz zaman etraftan bulduğumuz odunlar ya ıslak oluyor. Özellikle kış mevsimi olduğu için bol bol ateş keyfi yapmak istedim. O yüzden işi bir sakata bırakmak istemedim. Böyle hazır odun aldım. Akşam cayır cayır yakacağım. Yani kış kampının en güzel yanı soğuğun içinde sıcağı yaşamak.
yoldan geçen yerli arkadaşlarımız kamp bölgesine ortak olmak istiyorlar. Olsunlar. Sonuçta benim değil burası. Doğa herkesi. Birazdan gelecekler. Bakalım tanışacağız. Ben de tanımıyorum yani. Aleykümselam. Hoş geldin. Efendim? Hopa Burak. Bir tane tabirem var. Fazla bir şeyim yok valla. Hep ben tek başına. Evet. Gitmeciyiz abi bizde. Otel motel var burada. Ha, Hepimizin süper. kuzenim de aynı, o da otelci. Ben ayrı otelci. Kamp yapıyorum. Ya odunum var aslında da. Olsun, fazla odun göz çıkarmaz. Yani sana tek bir şey diyeyim, gene aynısını diyeyim. Bu balta benim olsun abi, ormanı indiririm. Ben böyle bir şey görmedim ya. Az önce gelmiyordun, hatırlıyor musun buraya? Seni zorla getirdim. Bak bir abiyi tanımaya hevesli oldu. Her şey nasip kısmet. Koput'a çıkamadık. He, yol kapalıydı. Yol kapalıydı. Geldik buraya. Demek ki buraya geleceğimiz varmış yani. Eline dikkat et Varmış, ama. lütfen. Ben onu kolluyorum. Abiyle tabii biraz sonra daha canlı tanışacağız. Tanışacağız. Limcinem cora seri chuta nusa soul chuta nusa soul chuta simadom tvidom khali chuta nusa sujokin chishimota chuta nusa muchokin chishimota. Başka şarkı söylüyorum, herkesin bildiği. Ne güzel düştün. Oğlum kırılacak o sandalyeyle kaldım. Ne güzel düştün ha. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah. Gemi yürütmem seni de, sude çürütmem seni. 50 sene geçse da gene unutmam seni. Şimdi sıcak su torbasına su ısıtıp su koyacağım. Tulumda yatarken gece daha sıcak olmak için. Sabaha karşı üşüdüm biraz. Biraz su ısıtıp tuluma koyacağım tekrardan. Müthiş bir ayaz yaptı ya. Akşam hiç üşümedim ama sabaha karşı ne olduysa herhalde tulumun içindeki ısı farkından dolayı dışı böyle nemlendi tulum. Şöyle dış kısmı bayağı bir ıslak.
Şu anda saat 15 derece. 4 derece. Suya girmeden önce daha çok üşüyordum. Suya girdikten sonra kendimi daha dinç ve şu anda içimdeki o üşüme, titreme falan geçti. Yani vücut herhalde adapte oluyor. Hasan abi vardı bu. Kış yüzme şenlikleri düzenlerdi kendisi. Böyle buzun içini kırardık, atlardık ona. Hatta geçtiğimiz yıllarda bu haber olmuştu. Dışarıdan baktığınca çok çılgınca, saçma gibi görünebilir ama öyle değil. Vücut yani bu tarz şeylere daha çok adapte oluyor ve direncini yükseltebiliyor. Bulunduğum konumda telefon çekmiyordu tek başıma. Hiçbir şey yokken. Başta insan şu soruyu sorabiliyor kendine. Diyor ki zaman nasıl geçecek? Acaba keyif alabilecek miyim? Vallahi zamanın nasıl geçtiğini 2 gün boyunca anlamadım. Ondan yanı sıra 10 saat uyumuşum. Nasıl o kadar uyumuşum onu da bilmiyorum. Dere sesi insana böyle terapi gibi geliyor. Normalde çadırda insan huzursuz uyur. Yani yabani hayvan gelecek mi gelmeyecek mi diye ama gayet rahat bir şekilde uyudum. Keyifliydi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Aktı gitti vallahi. Oh, iyi geldi. Ben de mesela eldiven takmasaydım ellerim bayağı bir üşürdü. İleri dereceye giderse kangrene kadar gidebilir. O yüzden hani bu tarz şeyler yaparken gerekli önlemleri de almak gerekiyor. Bilinçli olmak gerekiyor daha doğrusu. Şu anda hiç üşümüyorum. Güneş zaten çıktı. Ateşim de önümde. Vallahi şu an var ya benden iyisi yok. Araba kara oturdu. Şimdi altındaki karı boşaltmaya çalışıyorum. Bir türlü çıkmıyor, telefon da çekmiyor. Kaldım burada. Yani bir şekilde çıkacağız artık. Sanki bir jip alma zamanı geldi. Yani araba ne kadar güzel iş görüyorsa görsün. Tabii ki jip gibi olmuyor. 4x4 olsa burada kalmazdık herhalde.
Son dakikada golü yedik. Arabayı çıkaramadım. Telefon çeken bir yere doğru gideceğim. Burada tanıdık arkadaşlarım var. Yoksa böyle bir risk almazdım. Şimdi arkadaşlara haber vereceğim. Çekici. Yani bir arabayla çekmemiz lazım. O çıkış noktasında kar yağılmış. Araba altına karı toplayınca haliyle askıda kaldı. Ön tekerlekler yere basmıyor. Kış lastiği olsa da. Hafif geriye doğru yavaş yavaş. Geri hiç gelmeyin mi? Orada var mı? Yavaş yavaş. Hayko dur Hayko. Abi şuradan mı? Direkten mi? Koptu koptu. Hiç şey yapma. Bir de çorap. 2 çift çorap. Ayaklar piste koptu. ATV'yi arayalım. Muge bir şey göndersin helikopter. Tam ilk geldikten sonra bir şey oldu. Laf diye çeker ya. Ama düşersin. Hizmet verdim size, kusura kalmayın. Ayak istemasaydı iyiydi ya. Dönüşte çorapları unutma. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Mustafa Beyaz takip edelim seni. Eyvallah kaptan. Şimdi yukarıdan başka bir araç geldi. Aracın vinci var ama vinci tampona bağladıkları için çekemiyorlarmış tampon geliyor diye. Şimdi vincin ipini verecek arkadaşlar. Arkadaki çeki demirine takıp benim öndeki demire bağlayacaklar. Bir de öyle deneyeceğiz. Şurası. Bol kara oturdu araç. Kurtardık. Askıya kaldı. Allah'a emanetsiniz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.